Herkese merhaba. İDEKET Mimari Tasarım Sık Sorulan Sorular ve Pratik Çözümler webinarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Alada. Sesim herkese geliyordur umarım. Bir problem yaşıyorsak, sesim gelmiyorsa eğer sohbet bölümünden bana yazabilirsiniz. Tamamdır, sesimiz geliyormuş. O zaman yavaş yavaştan başlayalım. Ee, Bugün kullanıcılarımız tarafından sıkça sorulan programın kurulumuna, indirilmesine, çalıştırılmasına, arayüzüne ve arayüz ayarlarına, çizim ve perspektif ekrana yönelik teknik sorulara cevaplardan, çözümlerden ve ipuçlarından bahsedeceğiz. Ben yaklaşık 20 tane soru listeledim. E, Kullanıcılarımızdan, sizlerden gelen en sık soru olarak. Bugün içerisinde sırayla bu listelediğim sorulara tek tek beraber bakacağız. Dediğim gibi programın kurulumuna yönelik olanlar var. Alınan uyarı mesajlarının ne anlama geldiğine dair sorularımız var. Bakacağımız konular var. Arayüze yönelik var. Modellemeye yönelik var. O zaman ilk sorumuzla başlamaya hazırız. Bunların dışında bize sorularınız olursa İDEKET Mimari ile ilgili telefon üzerinden ya da teknik destek portalı üzerinden sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Ücretsiz eğitimlerimiz ve webinarlarımız devam edecektir. Ee, Bilgi Bankası olarak adlandırdığımız kapsamlı bir online yardım kullanım kılavuzumuz vardır, yardım menümüz vardır. Bu yardım menüsüne program içerisinden direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bir komuttayken ya da bir diyalog açıkken klavyeden F1 tuşuna bastığınızda ilgili komut ya da diyalogla ilgili olan sayfaya sizi program otomatik olarak yönlendirecektir. Ya da ideket.com.tr üzerinden de yardım menümüze, kullanım kılavuzumuza ulaşabilirsiniz. Ayrıca kullanıcılarımız tarafından aktif olarak kullanılan forum sayfamıza da sorularınızı yazabilirsiniz. Diğer kullanıcılarımız da size yardımcı olacaklardır. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Programın güncel ya da eski versiyonlarını nereden indirebilirim? Programı İde Yapı OneClick üzerinden indirmesini yapabilirsiniz. Burada e, üyeliğinize ait olan mail ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra İndirme yöneticisi sekmesine tıkladığınızda yayında olan programlar listeleneceklerdir, versiyonlar listelenecektir. Buradan isterseniz güncel sürümü, isterseniz deneme sürümlerine, isterseniz de eski versiyonlara ulaşabilirsiniz. İndirme işleminizi yaptıktan sonra one click otomatik olarak kurma işlemine geçecektir. E, Bir engel görmezse eğer. Ve kurma işlemini de yapacaktır indirmeden sonra başlatacaktır otomatik olarak. Ama indirme işlemi başlamadıysa ya da siz daha sonra bu kur işlemini yapmak isterseniz yine İDE Yapı OneClick üzerinde gördüğünüz üzere burada indirilmiş olan bir programın kur butonuna tıklayarak yükleme işlemine başlayabilirsiniz, kurulum işlemine başlatabilirsiniz ya da yine indirdiğiniz dosyada e, çift tıklayarak Exe'ye kurulum işleminizi yapabilirsiniz. İde Yapı OneClick'i nereden indirebilirsiniz? Bilgisayarınızda yüklü değilse. ideket.com.tr'ye girip teknik destek altında İde Yapı OneClick'e tıkladığınızda İde Yapı OneClick'i indirme işlemleriniz başlayacaktır. Yine aynı şekilde teknik destek altında program indirmeleri satırına tıklarsanız da sizi ilgili yardım sayfasına yönlendirecektir. Buradaki adımlar da sizi programın nasıl indireceğine dair yönlendirecektir. Mayakant üyeliğinizle giriş yaptığınızdan bahsetmiştik İde Yapı Bankli'ye. Eğer üyeliğiniz yoksa sol taraftan üyelikle ilgili olan adıma tıklayabilirsiniz. Mayakant üyeliği nasıl oluşturulur? Ya da bu sayfada yer alan üyelik oluşturma adımları için buraya tıkladığınızda sizi ilgili yardım sayfasına yönlendirecektir. Buradaki adımları takip ederek Mayakant üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.
My Account üyeliğinizi oluşturduktan sonra İde Yapı OneClick'imizi de indirmiştik. Yine girişimizi yapıp az önce de bahsettiğim gibi indirme işlemlerimizi yapabiliriz. Sıkça gelen diğer bir sorumuz da bütün kütüphaneleri nereden indirebilirim? Yeni versiyonlar, yeni ana versiyonlarımız yayınlandığında artık kütüphanelerimizi minimumda tutuyoruz. Bu ne demek? Her dosya içerisinde örnek olması açısından bir iki tane obje yer alıyor. Geri kalan objeleri siz daha sonrasında indirerek yüklüyorsunuz. Bunun sebebi de e, ara versiyon yükseltmeleri, güncellemeleri geldikçe her seferinde büyük boyutlu bir kurulum dosyası indirme durumunuz söz konusu oluyor. Biz de bunun önüne geçmek için kütüphane objelerini ana versiyondan ayırdık kurulum klasöründe. Böylece siz güncellemelerinizi hızlı bir biçimde yapabileceksiniz. E, Kütüphane objelerini bir kere indirdikten sonra ilgili yerleri aldığınızda, ilgili dosyaların içerisine kopyalamalarını yaptığınızda da kullanabileceksiniz. Hemen bakın buradaki başlığın altında kütüphane objeleri nasıl indirilir başlığı var. Buraya tıklıyorum beni yönlendirmesi için. Geliyorum. Kütüphane objeleri nasıl indirilir? Burada gördüğünüz link sizin kütüphane objelerinizi indirme linki. Bu yaklaşık 4 GB'lık bir dosya. Oldukça büyük bir dosya. O yüzden inmesi biraz zaman alacaktır. Dediğim gibi bunu bir kere indirmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında e, bu dosyayı saklarsanız ilerleyen ana sürümler geldiğinde versiyon 12'de tekrar kullanabilirsiniz de. Bu dosyayı indirdikten sonra kurulum klasöründe ilgili klasörlere kopyaladığınızda e, kütüphane objelerinin tamamına erişebileceksiniz. Kurulum klasörüne en hızlı biçimde nasıl erişirim diye sorarsanız da program kısa yolun üzerine gelip farenin sağ tuşuyla tıklarsanız dosya konumuna ait satırını tıkladığınızda sizi ilgili e, programın kurulum klasörüne yollayacaktır. Burada örnek veriyorum libraries'in altına indirdiğiniz libraries'i kopyalayacaksınız. Materyallerin altına materyalleri, texture'ın altına da texture kopyalayacaksınız. Böylece bütün kütüphanelere erişiminiz sağlanacak. Gelelim diğer sorumuza. Uyumsuz dosya versiyonu uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım? Ekranda burada gördüğünüz uyarı diyaloğu açılıyor. Bunun sebebi de daha yeni bir versiyonla çizilmiş projeyi bir önceki versiyonla ya da daha alt versiyonlarla açmaya çalıştığınız zaman bu uyarı çıkacaktır. Örnek veriyorum, versiyon 11'e çizilmiş bir projeyi versiyon 10'da açmak istediğinizde bu uyarıyı alırsınız. Ya elinizdeki proje dosyasını versiyon 11 ile açmanız gerekecektir ya da proje dosyası eski versiyon olarak kaydedilerek versiyon 10 olarak kaydedilerek kullanılabilir hale gelecektir. Eski versiyon olarak kaydet komutuna nereden ulaşabiliriz diye bakarsak da IDECAT logosuna tıkladığınızda eski versiyon olarak kaydet satırı vardır. Buna tıkladığınızda sizin kaydedebileceğiniz versiyonlar burada listelenir. Bunlardan birini seçerek size uygun olan versiyonu daha doğrusu seçerek projenizi kaydedebilirsiniz. Böylece bu uyarıyı artık almadan projenizi açabilirsiniz. Diğer bir uyarımız da Sentinel Key Not Found H007 uyarısı. Bu uyarıda kilidiniz takılı değilse ya da driver'a yüklü değilse, güncel değilse, çalışmıyorsa gibi durumlarda aldığımız uyarıdır. İlk olarak kilidimizi kontrol edebiliriz. Takılı mı? Doğru porta. Ondan sonra da driver'ımızı yükleyebiliriz. Driver'ı nereden yükleyeceğiz sorusuna gelince de hemen yine bilgi bankasına geliyorum. Burada daha önce sayfama çıktı. Burada arama bölümüne hasp yazıyorum. Şurada ideketi çalıştırırken hasp hatası alıyorum. Ne yapmalıyım satırına tıklıyorum. Siz buraya kelimeyi girdikçe size öneriler listelenecektir. Ee, Herhangi bir konuyla ilgili
merak ettiğiniz varsa, merak ettiğiniz bir durum varsa buraya yazarak da Bilgi Bankası'na genel olarak arayabilirsiniz. Tıklıyorum. Beni ilgili bir yardım sayfasına yönlendiriyor. Benim hata mesajım Husky not found'tu. Yani birinci madde. Geliyorum. Burada D şıkkına portlarım çalışıyor ama hala aynı hata çıkıyor. Bunun altında bir dosya mevcut. Bu benim driver dosyamdır. Bunu tıklayarak indiriyorsunuz. Yüklediğinizde artık bu uyarıyı almadan programı açabilirsiniz. Kullanıcılarımızdan gelen diğer bir sorumuz da masa üstünde çok sayıda bug dosyası oluşuyor. Ne yapmalıyım sorusu. E, İDECAT'te otomatik kayıt özelliği bulunur. Genel ayarlar diyaloğunda genel sekmesinde otomatik kayıt özelliği aktif haldedir ve burada bir süre yazar. Bu süre değeri aralığında tekrarlandıkça sizin bug dosyalarınız yeni birer bug dosyası halinde oluşur. Yani tek bir bug dosyasının üzerine her 10 dakikada bir kayıt yapmak yerine her seferinde yeni bir bug dosyası oluşturur. Bunun sebebi de sizin belirlediğiniz sürelerde oluşturulan bug dosyalarına istediğiniz zaman geri dönüş yapabilmenizdir. Örnek veriyorum, benim buradaki otomatik kaydım 10 dakika ama ben bundan bir 20 dakika önceki çalışmama geri dönmek istiyorum. E, Bu nedenle de 20 dakika önceki bak dosyamı açtığım zaman çalışmalarıma ulaşabilmiş oluyorum. Bu nedenle bak dosyalarınız her seferinde yeni bir proje dosyası, bak dosyası olarak kaydedilmektedir. Bunun için ne yapabiliriz? Otomatik kayıt özelliğini kapatabilirsiniz. Bu şekilde bak dosyaların oluşmasını istemiyorsanız. Ama bu bizim çok tavsiye ettiğimiz bir durum değildir. E, Programın ani kapanmaları ya da bilgisayarınızdaki ani kapanmalar, dosyalardaki bozulmalara sebep olması gibi durumlarda biz kullandığımız, girdiğimiz projeleri kurtarmak isteriz. Bu yüzden otomatik kaydın her zaman açık olmasını tavsiye ediyoruz. Aralık değerini siz kendi projenizin önem durumuna ya da yapacağınız değişikliklerin miktarına göre belirleyebilirsiniz. 10 dakika olur, 20 dakika olur, yarım saat olur. Tamamıyla sizin inisiyatifinizde. Bu süreyi isterseniz uzatabilirsiniz. E, Önerimiz size projenizi masa üstünde direkt olarak kaydederek değil, projeyi bir klasör içerisinde çalışmanızdır. Burada bakın benim bak dosyalarım oluşmaya başladı. E, Bir klasör içerisinde çalıştığım için masa üstümde olmayacaktır. Bak dosyalarım bu klasör altına kaydedilerek oluşturulacaktır. Belirli bir süre sonra örnek veriyorum her haftanın sonunda artık ihtiyaç duymadığımı düşündüğüm bak dosyalarımı gelip klasörden silebilirim. Böylece masa üstünüz de temiz olarak kalacaktır. Aynı zamanda da kendi verilerinizi korumuş olacaksınızdır. E, Bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Burada uyarmak istediğim bir nokta, projenizi ilk açtığınız anda kayıt işleminizi yapın. Yani projenizi yeni açtığınızda, yeni proje açtığınızda daha doğrusu hemen bir isim vererek projenizi kaydedin. Çünkü otomatik kaydın başlayabilmesi için projenizin ilk olarak kaydedilmiş olması gerekiyor. Bazen kullanıcılarımızdan bize bak dosyaları oluşmamış, projem bilgisayarım kapandı, açtığımda projemi bulamadım, bak dosyaları da yok gibi e, geri dönüşler oluyor. Projeyi ilk olarak kaydetmezseniz program bak dosyalarını oluşturamaz. Bu nedenle projeye daha yeni başladığınızda bomboşken direkt olarak bir isim vererek kaydetmenizi öneririm. Böylece bak dosyalarınız da oluşturulmaya başlanmış olacaktır. Bu arada listelediğimiz dışında farklı sorularınız varsa sohbet bölümünden bana yazabilirsiniz. Webinarın sonunda o sorularınızı da cevaplayacağız. Webinarımız kaydedilmektedir. Bu yüzden YouTube sayfasından da ilerleyen zamanlarda o kaydına ulaşabileceksiniz. Gelelim diğer sorumuza. Koordinat kutum kayboldu. Düşey toolbar'ım kayboldu gibi sorularımız oluyor. Ne yapmalıyım, nasıl geri getirebilirim diye. Burada görüntü sekmesinde pencere başlığı altında iki tane komutum yer alıyor benim.
Tekrar gelelim. Koordinat kutusunu göster ve toolbar'ları göster. Koordinat kutusunu göster ikonuna tıkladığım zaman az önce kapattığım koordinat kutusu geri geliyor. Toolbar'ları göster butonuna tıkladığım zaman da ikonuna tıkladığım zaman da düşey toolbar'ım geri gelmiş oluyor. Eski kullanıcılarımızdan gelen e, sıkça gelen sorulardan biri de interaktif kamerayı bulamıyorum nerede? Şöyle versiyon 7'de bizim perspektifte hareket edebilmemiz için sağ tuş menüde interaktif kamera komutumuz yer alıyordu. Ona tıkladıktan sonra mouse ve yine klavyeden CTRL tuşlarına basarak perspektif ekranda gezinip hareket edebiliyorduk. Versiyon 8 ile beraber artık interaktif kamera komutu kaldırıldı. Siz direkt olarak perspektif pencere üzerine farenizi getirerek e, tekerlek tuşunu ileri ya da geri yaparak zoom yani yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Yine tekerleğe basılı tutarak kaydırma işlemini yapabiliyorsunuz perspektif ekranda ve tekerleğe basılı tutarken klavyeden CTRL tuşuna basarsanız da perspektif ekranda dönüş hareketini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde e, yeni bir komuta girmeye gerek kalmadan direkt projenizde planınızı çizdikten sonra perspektif ekrana geçip hareket edip gezinebiliyorsunuz. Bir sonraki sorumuz kalem kalınlıkları ile ilgili. Kalem kalınlıklarım DVG olarak export ettiğim dosyada görünmüyor. Ne yapmalıyım? E, İDECAT'te kalem kalınlıkları DVG formatından biraz farklı çalışmakta. Bizde katmanlara kalem kalınlıkları tanımlanmamaktadır. Renklere kalem kalınlıkları tanımlanmaktadır. Ayarlar bölümünde kalem ve renk ayarları komutuna tıkladığımızda ilgili ayarlar açılır. Burada kalem numaraları, kalınlıklar ve tanımlanan renklere tanımlanan kalem kalınlıklarına ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz. İstediğimiz bir rengin üzerine gelip e, sola tıkladığımızda e, rengi değiştirebiliriz. Tonunu, kendisini, açıklık, koyuluğunu ayarlayabiliriz. Farenin sağ tuşuna tıkladığımızda da kalem numarasını ve o numaraya tanımlı olan kalem kalınlığını görebiliriz. Burada renklere siz bir kalem kalınlığını tanımlıyorsunuz ve bu kalem kalınlıklarında objelere verilmiş oluyor renklere göre. Hemen geliyorum duvarıma, ayarlarına giriyorum. Genel ayarlar sekmesinde rengine bakıyorum 44 numara. Farenin sağ tuşuyla üzerine tıkladığım zaman ilgili kalem kalınlığını burada görebiliyorum. Bu duvarın 0,35 kalınlığıyla çizilmesi gerekiyor. Burada size default olarak gelen projelerde kalem kalınlıkları objelere mimari çizim standartlarına uygun olacak şekilde tanımlanıyor. Ama sizin istediğiniz farklı bir ayar varsa bunları da yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi kalem kalınlıkları renklere tanımlandığı için siz export işlemi yaptığınız zaman DVG dosyanızın yanına bir tane de CTB uzantılı bir dosya oluşuyor. Hemen şuraya bir tane duvar çizip bir export işlemi yapalım beraber. Geldim, export diyorum. Sadece tekst seçiyorum. Bu sayfayı export etmemiz yeterli olacaktır. 15 Nisan dosyasının içine edelim kalem kalınlıkları. Kaydet diyorum. Export seçeneklerim geliyor. Olduğu gibi bunları kullanabilirim. Tamam dediğimde export işlemini yaptı. Geliyorum hemen. Bakın burada DVG dosyam oluştu kalem kalınlıkları isimli. Bir de bunun yanında CTB uzantılı bir dosya oluştu. Siz çıktılarınızı almadan önce DVG üzerinden özellikle çıktı alıyorsanız bu CTB uzantılı dosyayı da beraberinde eğer özellikçi arkadaş alıyorsa özellikçi arkadaşla paylaşmanız gerekecektir. Onun da
ruhsatı almadan önce yazım stili bölümünde bu dosyayı seçmesi gerekecektir. Bu işlem adımları için de hemen Bilgi Bankası'nda kalem kalınlıkları diyelim. Bakın DVG export ettim. Kalem renk ayarları gelmedi. Nasıl getirebilirim sorumuz var. Hemen tıklıyorum. Bu işlemi ilgili programda yapmanız gerekecektir. İlk olarak e, çizdirme stili bölümüne bu CTV uzantılı dosyayı yüklemeniz gerekecektir. Çıktı alırken de yine çizdirme bölümünden e, bu kalem kalınlıklarını seçilip öyle çıktı alması gerekecektir. Böylece çıktılarınızda ayarladığınız kalem kalınlıkları görünür hale gelecektir. Daha çok teknik konulara olan yönelik sorularımız bu kadardı. Şimdi biraz da programa ve modellemeye, programdaki modelleme olanaklara yönelik olan sorularımıza geçelim. Duvarımızı silelim. Beşik çatıyı nasıl modellerim sorusu yine kullanıcılarımızdan sıkça gelen sorulardan biri. Beşik çatıyı modelleme noktasında üç farklı yöntem önerebilirim size. İlki çatı komutuyla çatıyı oluşturma ve çatı saçak özelliklerini kullanma. Burada gördüğünüz gibi ben bir plan hazırladım çatımızı oluşturmak için. Geliyorum, çatı komutuna tıklıyorum. Bu otomatik çatı olarak geçen aslında kırma çatı yapan komutumuz. Dış sınırımı çiziyorum. Program benim girdiğim dış sınırı baz alarak bir kırma çatı oluşturuyor. Ben istiyorum ki beşik çatı olarak şu iki yüzey olmasın, bu kenarlara kalkan duvarlarım gelsin. Geliyorum, çatı saçak özelliklerini de değiştir komutuna tıklıyorum ve artık çatı yüzeyinin olmasını istemediğim kenarımı seçiyorum. Çatı eğimi için 90 giriyorum ve 3 boyutta burada bir yüzey görmek istemediğim için de 3B'de oluştur seçeneğinin işaretini kaldırıyorum. Tamam butonuna tıkladığım anda benim mevcuttaki bu kenarlardaki çatı sınırlarımı, çatı yüzeylerimi buraya kadar uzatıyor. Geliyorum aynı işlemi diğer kenar için de yapıyorum. Yine 90 dereceye giriyorum. 3B'de oluştur seçeneğini kaldırıyorum. Tamam dediğim anda benim beşik çatım tamamlanmış oluyor. Bu birinci yöntemimizdi. Hemen bunu kenaraya taşıyalım. İkinci yöntemimiz yine çatı komutunu kullanarak ama bu sefer farklı bir komutla düzenleme yapacağız. Yine ben çatımı oluşturuyorum. Geldim. Kırma çatım oluştu. Bu sefer çatımı seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Sağ tuş menüde çatıyı yüzeylere ayır komutu yer alıyor. Buraya tıklıyorum. Bu artık benim çatımı e, otomatik çatı olan objeden çıkartıp yüzeylerine bölüyor. Tamam dediğim zaman artık her kenarım bakın ayrı ayrı birbirinden bağımsız. Burada yapacağım işlem şurada bana referans olması için şuraya iki tane çizgi çizeceğim. Daha kolay yakalayalım. Bu iki kenarı siliyorum. Kenarlarda bir çatı yüzeyi istemiyordum. Sonra bu iki çatı yüzeyimi seçtikten sonra ortak olan düğüm noktasına tıklıyorum ve çatımın dış sınırını düzenliyorum istediğim şekilde. Diğer düğüm noktası için de aynı şeyi yaptığımda benim yine beşik çatım tamamlanmış oluyor. Bir diğerinden farklı olarak bakın bu çatı objesi iken bu çatı yüzeyi objesi olarak geçiyor. Bu da beşik çatıyı oluşturmadaki ikinci yöntemimizdi. Son yöntemimiz ise direkt çatı yüzeyi komutunu kullanmak. Geliyorum. Çatı altından çatı yüzeyi komutuna tıklıyorum. İlk olarak eğimin nereye olacağına dair bir referans çizgisi belirliyorum. Bunu aynı zamanda çatı olunun nereye geleceği, ne tarafa geleceği olarak da düşünebiliriz. Bunu belirledikten sonra
çatı yüzeyimin dış sınırlarına giriyorum. Burada önemli nokta çatı yüzeyi için verdiğimiz referans çizgisiyle çatı yüzeyinizin bir kenarının e, yani o eğimin olduğu kenarın üst üste gelmesine dikkat edelim. İlerleyen zamanlarda çatı detayı tanımladığınız zaman bu önem arz edecek. Geldim son noktayı tanımladığımda bakın benim çatı yüzeyimi oluşturdu. Bunu istersek aynı işlemi yan taraftaki çatı yüzeyi için de tekrarlayabiliriz ya da simetri al komutuyla buraya simetrisini alarak da direkt olarak çatı yüzeyimizi elde edebiliriz. Böylece beşik çatımızı da tamamlamış oluruz. Üç farklı şekil var. Hangisi sizin için uygunsa daha çok dikdörtgen, kare gibi girinti ve çıkıntı olmayan çatı formlarında e, çatıyı çatı saçak özellikleriyle düzenleyerek yapmak en kolay olacaktır. Ama bazen çatılarımız düz bir forma sahip olmayabiliyor. E, Arazideki ya da proje tasarımındaki durumlara bağlı olarak çatı yüzeyinde girinti çıkıntılar olabiliyor. Teras gibi boşluklar oluşturmamız gerekebiliyor. Bu durumlarda da çatı yüzeyini kullanmak daha doğru olacaktır. Hemen şöyle bir örnek üzerinden size göstereyim. Geliyorum. Şurada içeriye doğru alıyorum. Tekrar geldim. Bu şekilde çatı yüzeyi komutunu kullanırsanız sonrasında burada bir boşluk açmakla uğraşmanıza gerek kalmadan daha çatınızı oluştururken aslında buradaki o boşlukları tanımlamış olursunuz. Bu yüzden seçeceğiniz yöntemde aslında çatınızın formu önem arz edecektir. Çatınızın formuna göre sizin için en kolay gelen yöntemi seçebilirsiniz. Peki ben çatımı oluşturdum. Bu çatılara çatı oluğu nasıl tanımlayabilirim? Çatı komutuyla oluşturulmuş çatılara çatı oluğu komutunu kullanarak kolayca oluk tanımlayabilirsiniz. Geliyorum. Bu benim çatı komutuyla oluşturduğum çatımda, beşik çatımda. Geldim. Tıkladığım anda burada seçili olan oluk profiline göre bir çatı oluğu oluştu. Ama çatı yüzeyiyle oluşturduğum çatımda, beşik çatımda özellikle, bakın üzerine geldiğim zaman çatı yüzeyini görmeyecektir. Çünkü çatı oluğu sadece çatı objesini e, tanır. Bunun yerine ne yapıyorum ben? Bir tane çatı oluğum için profil çizeceğim. Profil kesiti çizeceğim. Geliyorum çizimler sekmesine. Sürekli çizgimi seçtim. Burada şöyle bir profil çizelim. Profil kesiti çizelim daha doğrusu. 20 santim olsun. 1 santim kalınlık verelim. Bu kesitte bir çatı oluğu tanımlamak istiyorum. Ben buradaki çatı yüzeyime e, çizdiğim kesiti seçtim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Dönüştür altından profil objesini seçtim. Ve buraya e, çatı şuraya tıklayalım. Ulu 15 Nisan olarak kaydediyorum. İlerleyen zamanlarda ihtiyaç duydukça tekrar tekrar kullanabileceğim. Tamam diyorum. Geldim. Yine cephe sekmesinde profil objesi komutuna tıklıyorum. Burada benim az önce kaydettiğim profil kesitimi buluyorum, seçtim ve yapacağım işlem burada bana soruyor serbest çizim, yol tabanlı, esas tabanlı, duvar tabanlı bunlar e, profil objenizi oluşturma yöntemlerinden biri. Baz alınacaksa ben burada serbest çizim seçiyorum. Ben belirlemek istiyorum nereden nereye kadar çizeceğimi ve katın altına hizala, katın üstüne hizala, hizalama miktarını buradan seçiyorum. Katın üstüne diyelim ve geliyorum buraya. Çizdim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Bakın
benim çatı oluğum burada oluştu. Benim girdiğim profille. Burada profilini istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz, girebilirsiniz. Farklı tarzlarda işte eğimli, kıvrımlı. Tamamıyla size kalmış. Çift tıklayarak ayarlarını açtığınızda da yine buradan isterseniz kullanıcı tanımlı diyerek koduyla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela 280 diyelim. İsterseniz profili buradan değiştirebilirsiniz. Tamamıyla sizin tercihinize bırakılmış durumda. İstersem bir miktar daha yukarıya da alabilirim. Bu şekilde de çatı yüzeylerine çatı olduğunu rahatlıkla tanımlayabilirsiniz. Kullanıcılarımızdan gelen diğer bir soru da yeni merdiven tipi nasıl oluştururum? Şuradaki çatılarımızı silelim. 4 farklı tipte yeni merdiven sizinle modelleyeceğiz bu soru kapsamında. İlk olarak düz kollu, sahanlıksız bir merdivenle başlayacağız. Ee, Mevcuttaki merdiven tiplerinden biri sizin projenize uygun değilse ya da siz kendiniz bir merdiven tanımlamak istiyorsanız oluşturmak, tasarlamak istediğiniz merdivenleri alanlarına bölüyoruz. İlk olarak basamakların olduğu alanları, sahanlıkların olduğu alanları gibi farklı alanları birbirinden ayırıyoruz. Geliyorum çizimler bölümüne. Dış sınırlarını ve çıkış hattını programa belirtirken de rota komutunu tıklıyoruz. Rota komutunu kullanıyoruz. Rota komutuna tıkladım. Ne demiştik? İlk olarak sahanlıksız düz kollu bir merdiven yapacağız sizinle. Geliyorum. Dış sınırlarını belirliyorum merdivenimin. Sonrasında da çıkış hattını belirliyorum. Bunu yaparken önemli nokta merdiveninizin çıkış hattı merdiveninizin dış sınırlarına oturması. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Böylece merdiveniniz doğru oluşabilsin. Geldim. Başlangıç noktası, bitiş noktası, farenin sağ tuşuna tıklayarak rota komutumu tamamladım. Geliyorum giriş bölümüne. Buradan merdiven altından yeni merdiven oluştur komutunu seçiyorum. İlk olarak dış sınırımı sonra da çıkış hattımı seçiyorum. Ve program benim için merdivenimin ön izlemesini veriyor. Buradan merdivenimin yüksekliğini, basamak sayımı girip tamam dediğimde benim için oluşturuyor. Girdiğim değerlere göre e, rıht yüksekliğimi, e, basamak genişliğimi otomatik olarak belirliyor. Verdiğim çıkış hattıyla beraber. Peki ben her zaman düz bir merdiven oluşturmam gerekiyor. Hayır. Geliyorum. Rota komutuma tıklıyorum. Rota komutuna tıkladığımda rota bölümleri adı altında bir diyalog açılıyor. Burada rota çizgisini çizim tipleri aslında yer alıyor. Düz olarak mı, yay olarak mı, eğrisel olarak mı? Bu merdiven tipi için düz ve eğriseli kullanacağım. İlk olarak düz kenarımı çiziyorum. Sonra eğrisele geçiyorum. Burada ne kadar nokta vermek istiyorsam belirliyorum. Farenin sağ tuşuna tıklayarak eğrisel çizimi tamamladığımı bildiriyorum programa. Sonra geliyorum düz hattıma seçiyorum tekrardan. Düz kenarımı oluşturdum. Tekrar eğrisele geldim ve dış hattım tamamlandı. Şimdi aynı işlemi çıkış hattı için de yapacağım. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Bir kere daha tıklıyorum çizimin bittiğine dair. Yine giriş sekmesi merdivenler altından yeni merdiven oluştur diyorum. Seçtim dış hattımı. Çıkış hattımı da seçtim. Benim için merdiveni oluşturdu. Basamaklarımı baz alarak da eğriselliği verdi. Geliyorum. Dairesel bir merdiven oluşturmak istiyorum. Yine rota komutuna geldim. Düz kenar için düz stili seçtim. Kenarımı çizdim. Sonra daire bölümüne geldim. Tıkladım. Yayımı özür diliyorum oluşturdum. Tekrar düz bölümüne geldim. Düz kenarımı çizdim. Yay bölümüne geliyorum. Yay için noktamı belirledim. Dış hattım tamamlandı. Dış sınırım.
Çıkış hattım için de yine yay rotayı kullandım. Farenin sağ tuşuna tıkladığım anda çizimim tamamlandı. Geliyorum, giriş, merdiven, yeni merdiven oluştur. Sınırı seçiyorum, çıkış hattını seçiyorum ve program benim için e, daire merdivenimi oluşturdu. Burada yine yükseklik ve basamak sayılarını istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Mesela buna 17 girelim. Geliyorum. Program benim girdiğim basamak sayısına göre düzenlemelerini yapıyor. Daire merdivende özellikle önemli noktalardan biri çıkış dış sınırınızı tasarımınıza uygun olarak oluşturmaktır. Çünkü burada tam bir daire şeklinde merdiven görmek istiyorsak dairemizi ona göre oluşturmamız gerekiyor. E, Burada her zaman için yeni bir merdiven oluştururken önemli noktalardan biri dış sınır oluşturmak. Yaptığımız 3 örnekte de sahanlıksız merdiven tipleri oluşturduk. Gelin bir tane de sahanlıklı bir merdiven oluşturalım. Bu bizim eğitim webinarlarımızda da kullandığımız merdivenimiz. Gene geliyorum çizimler bölümüne, rotaya. İlk olarak merdiven alanım burası olacak, sahanlığım burası olacak. Sonra merdiven alanım gelecek, bir sahanlığım daha olacak ve merdiven alanıyla bu U merdivenimi tamamlamış olacağım. Birinci alanımı oluşturuyorum. Bakın yayda kaldığı için istediğim gibi olmadı. Hemen düze geçtim. Geldim, dış sınırımı tanımlıyorum. Çıkış hattımı tanımladım. Farenin sağ tuşunu tıkladım. Sahanlık için dış sınır tanımlıyorum. Bu noktaya geldiğimde buradaki merdiven alanımla sahanlığımın genişliği fark ettiğiniz üzere birbirini tutmuyor. Merdiven alanım sahanlığın belirli bir noktasına kadar geliyor. Bu aşamadayken e, bir sonraki merdiven alanınızın, bir sonraki alanın e, düğüm noktalarını dikkate almanız gerekiyor. Burada merdiven alanı düğüm noktası olacağı için ben de burada bir tane düğüm noktası oluşturuyorum. E, Düğüm noktaların birbirinin üzerine gelmesi çok önemli merdiveninizi oluştururken. Böylece merdivenin devam ettiği program tarafından anlaşılacak ve sorunsuz olarak merdiveniniz birbirine bağlanarak oluşturulacaktır. Geldim, son noktamı da tamamladım. Çıkış hattımı çizdim, farenin sağ tuşuna tıkladım. Geliyorum, merdiven alanımı çizdim, çıkış hattımı çizdim. Yine merdiven alanımı çiziyorum. Düğüm noktalarımı üst üste getirdim. Çıkış hattımı çiziyorum. Bakın hepsinde çıkış hattımın merdiven alanının dış sınırının üzerinde olmasına dikkat ediyorum. Farenin sağ tuşunu tıkladım. Son merdiven alanımı da oluşturuyorum. Merdivenim tasarımı hazır diyebiliriz. Geliyoruz. Merdivenin altına yeni merdiven oluştur diyorum. Dış sınırı seçiyorum. Çıkış hattını seçiyorum. Ve bana merdivenimin özelliklerini soruyor. Her seferinde bir önceki oluşturduğunuz merdivenin e, özellikleri hazır olarak gelecektir. Bunu merdiven tasarımımıza uygun şekilde değiştiriyoruz. 105.84 yapıyorum. 5 basamak diyorum. Ön izlemem direkt olarak benim girdiğim değerlere göre revize oluyor, güncelleniyor. Tamam dediğimde merdivenimin ilk alanı oluşturulmuş oluyor. Geliyorum, sahanlık alanımı oluşturacağım. Bu sefer artık yeni merdiven oluştur komutuna tıklamıyorum. Merdiven alanı ekle komutuna tıklıyorum. İlk olarak merdiven alanına ekleyeceğim merdiveni seçiyorum. Dış sınırını seçiyorum ve çıkış hattını seçiyorum. Bakın burada bana basamak olarak getirdi. İstersen ben burada sahanlık yerine bir döner merdiven gibi de yapabilirim. Ama benim tasarımda burası sahanlıktı. O yüzden sahanlık olarak devam edeceğim. Tamam dedim. Geliyorum. Yine aynı şekilde merdiven alanı ekle. E, Merdiveni seçtim. Dış sınırı seçtim. Çıkış hattını seçtim. Buradaki basamak sayım 4 olacak. O yüzden merdiven yüksekliğimi de değiştiriyorum. 88.2 olarak basamak sayısını 4 yapıyorum. Tamam diyorum.
Yine merdiven alanı ekle, merdiveni seç, dış hattı seç, çıkış hattını seç. Sahanlık olarak değiştiriyoruz. Bakın merdivenim bağlandı. Tamam diyorum. Ve artık son alanımı ekliyorum. Merdivenimi seçtim. Çıkış hattımı seçtim. Dış sınırımı seçtim. Çıkış hattımı seçiyorum. Burada da ilk merdiven alanıyla aynı özelliklere sahip olacak şekilde merdiven yüksekliğimi ve basamak sayımı değiştirip tamam dediğimde benim merdivenim oluşuyor. Burada bundan sonra istediğiniz düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Alanlar bölümünden geliyorum. Son basamak üst kod seviyesinde olsun seçeneğin işaretini kaldırıyorum. Çünkü ben sahanlıklarımı burada basamak olarak kullanmak istiyorum. Tamam dediğim anda benim merdivenim hazır hale geliyor. Şimdi merdiven oluşturduk. Peki rampa modelleyebilir miyim sorusu da yine bize sıkça gelen sorulardan biri. Şimdi burada ilk olarak merdiven komutuyla, merdiven objesiyle rampa nasıl oluşturur onu bahsetmek istiyorum. Burada benim düz kollu az önce beraber oluşturduğumuz merdivenim yer alıyor. Bunun ayarlarına girdiğimde konstrüksiyon bölümünde farklı konstrüksiyon tipleri burada yer alıyor. Şurada hemen üç boyutlu da inceleyelim. Bakın burada taşıyıcısı düz gelirken konstrüksiyonda ikinci seçeneği seçtiğimde artık basamak basamak gibi geliyor. Yine üçüncü seçeneği seçtiğimde taşıyıcılar artık yana geliyor. Limon kiriş dediğimiz şekline dönüyor merdiven. Üçüncü bölümde ise dördüncü olan seçenekte ise artık merdivenim benim rampa haline geliyor. Ben bunu tamam dediğim anda artık ben rampamı oluşturmuş oluyorum. İstersem merdiven de korkuluk sakla göster komutunu kullanarak buradaki korkuluklarımı iptal ederek direkt olarak ben burayı rampa olarak kullanabilirim. Merdiven yüksekliğinizi değiştirdiğinizde bu rampadaki eğimi de değiştirmiş olacaksınızdır. Rampa oluşturmak için ikinci bir seçenek de aslında e, döşemeye eğim vererek oluşturma yöntemidir. Bunun için betonarme bölümüne geliyorum. Betonarmede ilk olarak döşeme kenarıyla belirliyorum. Bir kenarda kiriş gibi bir taşıyıcı olmadan bunun çiziminin nasıl yapılacağını size göstereceğim. Geldim. Hemen aynı hizalarda seçelim. Ve bunun içine bir döşeme tanımlıyorum. Bakın düz bir döşemem var. Sonrasında değiştir bölümünde eğimli obje komutuna tıklıyorum. Eğim vereceğim objeyi seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Bana diyor ki döşemeye bağlı bazı objeler seçilmedi. Örnek veriyorum burada ben kiriş kolon gibi objelerimde olsaydı döşemeye bağlı olarak onları da yapacağım eğime göre düzenlemeye başlayacaktı. Evet diyelim. Geldim eğimin nasıl olacağını belirtiyorum. Eğimin yönünü aslında belirtiyorum ve diyorum ki kat tabanına göre 300 diyelim. Tamam dediğimde bakın benim girdiğim bu taraftan buraya doğru girdiğim için eğim buradaki merdivenin tam tersi oldu. Ama aynı eğime sahip olacak şekilde döşememin eğimini değiştirdi. Rampayı da bu şekilde oluşturabilirsiniz. Tabii genelde rampalarımız bu kadar dik olmaz. O yüzden isterseniz yine bu sefer tam tersi seçelim. 300 değil de 100 diyelim. Bakın yaptığım her değişiklikte düzenlemeye göre e, döşemedeki eğimi değiştiriyor. Bu şekilde de rampalarınızı oluşturabilirsiniz. Kullanıcılarımızdan gelen diğer bir soru da sıkça gelen sorulardan biri de kesit oluşturduğumda
Kesit aldığımda sayfa boş çıkıyor. Limit aşımı uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım sorusudur. Hemen onunla da bir bakalım. Şimdi az önce biz beşik çatıyı oluştururken çatı komutuyla oluşturduğumuz kırma çatının iki yüzeyini dik hale getirip perspektif ekranda yüzey oluşturma özelliğini kaldırdık ve beşik çatımızı oluşturduk. Bundan sonra siz bu beşik çatıya çatı detayı vermeye çalıştığınız zaman, örnek veriyorum, mertek vermeye çalıştığınızda açılan mertek ayarları bölümünde tüm saçakları uygula seçeneği aktif halde gelir. Ve siz bunu aktif halde bırakarak tamam diye tıkladığınızda şu anda perspektif ekranda gördüğünüz üzere aslında o dik yüzeylerde perspektif ekranda biz kapasak da program içerisinde orada tanımlı olan dik yüzeylere yapı detay çatı detayı tanımlanıyor. Bu çatı detayı da bu nedenle probleme neden oluyor. Yani mertek dediğimiz çatı detayı dik olarak tanımlanabilecek bir çatı detayı değil. Bu yüzeyde aslında bulunmaması gerekiyor. O yüzden bu tip beşik çatılarda çatı detayınızı tanımlarken e, ilgili yüzeyi, ilgili saçağı seçtiğinizde tüm saçaklara uygula seçeneğini iptal edip detaylarınızı tek tek saçakları seçerek uygulamanız gerekiyor. Böylece bu yüzeylerde bir çatı detayı tanımlanmamış oluyor. Burada bu durumu yaşadığınızda yapabileceğiniz iki ihtimaliniz vardır. İlki çatıyı silip tekrar çatıyı oluşturup detay vermek. İkincisi de çatı detayları altında çatı elemanı sil komutunu kullanarak bu yüzeylerdeki çatı detaylarını silmektir. Çatı elemanı sil diyelim biz. Şu anki örneğimiz için ilgili çatı detaylarımızı seçip silelim. Ben yanlışlıkla buradaki çatı detayımı da sildim. Hiç sorun değil. Tamam. Hemen buraya tekrardan bir mertek tanımlaması yapalım. Ee, Seçtim. Tüm saçakları uygula seçeneği inaktif halde tamam dediğimde artık bu yüzeylere görüldüğü üzere bir çatı detayı tanımlamıyor. Sonrasında geliyorum. Hemen bir kesit alıyorum. Ve artık problem yaşamadan ben kesitimi alabiliyorum. Hayır diyelim. Yeni bir sayfa olarak oluştursun. Bakın burada yan çatı yüzeylerindeki e, detaylarım duruyor. Işıklarım, merteklerim. Ama artık dik yüzeylerdeki detayları görmüyorum. Yine kullanıcılardan gelen sorularımızdan, sıkça gelen sorularımızdan biri. Ben alt katta, duvarlarımda, kolonlarımda, perdelerimde tarama görüyorum. Taramam var. Ama üst kata geldiğim zaman buradaki taramalarım çıkmıyor. Neden? Geliyorum hemen bir üst katıma. Bakın burada da taramalarım çıkmadı. Bunun çözümü aslında çok basit. Hemen katman ayarları komutuna tıklıyorum sağ üstte. Burada katman ayarları diyaloğu açılıyor. Orada çizim detayları sekmesine tıklıyorum. Çizim detayları sekmesinde sizin objelerinize ait alt katmanlar yer alıyor aslında. İsminin, sıvanın, taramasının, yazısının görünüp görünmeyeceğine dair her obje için farklı alt katmanlar vardır. Burada hemen taramalarımı kontrol ediyorum. Duvarın taraması görünmüyordu. Bakıyorum hemen. Bakın bunun işareti kaldırılmış. Bunu aktif hale getiriyorum. Kolonun taraması kapalıydı. Bunu aktif hale getiriyorum. Bir de perde taramam kapalıydı. Bunu aktif hale getiriyorum. Burada istersem yalnızca aktif çizime uygulayabilirim. Tüm katlara ya da tüm çizimlere uygulayabilirim. Ben bunu tüm çizimlere diyeyim. Bir üst katta da böyle bir durum varsa ortadan kaldırmış olalım. Tamam butonuna tıkladığım zaman artık taramalarım benim görünür hale geliyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Projeyi başka bilgisayarda açtım. Materyaller gözükmüyor ya da perspektif ekranda materyallerim kayboldu. Nasıl geri getirebilirim? Bakın gördüğünüz üzere yine bu bizim eğitim projemiz, webinarlarda kullandığımız. Ee, Şimdi biz bilgisayarlarımızda çizdiğimiz projeleri farklı bir bilgisayarda açmak istediğimizde ya da arşivlemek istediğimiz zaman sadece proje dosyasını alıp diğer bir bilgisayara attığımız takdirde materyal bilgileri o projeyle beraber gitmemektedir.
Siz farklı bir bilgisayarda projenizi açtığınız zaman program ilk olarak materyallerinizi bulamadığı için hepsini beyaz olarak görür. Diyelim ki ben bu projeyi farklı bir bilgisayarda açtım ve materyallerim bembeyaz geldi. Ne yapıyorum? Görselleştirme bölümüne girdim. Materyallere giriyorum. Bakın bu diyalogta okunamayan materyalleri zaten görüyoruz. Projenizi farklı bir bilgisayara almadan önce ya da arşivlemeden önce kullanılanları paketle diye bir burada butonumuz var. Bununla siz dokularınızı paketleyerek beraber taşımanız, beraber aktarmanız e, bu sorunu çözecektir. Böylece hangi bilgisayarda açarsanız açın, dokuları da beraberinde olacağı için bu beyazlığı çözebileceksiniz. Ben bunu daha öncesinde paketleme işlemini yaptım. Geliyorum. Çatı dokusunun üzerine çift tıklıyorum. Bakın şurada yolu var. Eski doku klasörüne atalı. Buradan geldim. Göz atlıyorum. Hemen bugünkü oluşturduğum texture dosyasını seçip seç dediğimde bütün materyallerim, bakın kullanılan materyallerimin hepsi buraya gelmiş oldu. Tamam dediğimde de bakın kullanılan materyallerim burada görünür hale gelmiş oldu. Diyelim ki ben bu projeyi farklı bir bilgisayara tanımlayacağım, bilgisayarda açacağım. Ne yapıyorum? Materyaller diyaloğunu açtım. Kullanılanları paketle dedim. Geliyorum buraya. 15 Nisan Webinar diye bir dosya açalım. Seçtim. Arka planda bu işlemi yapıyor. Burada sizin projede kullandığınız dokularınızın JPEG hallerini aslında program kopyalıyor. Geliyorum, bakın kullandığım dokular burada yer alıyor. Aktif olarak kullanılan bütün dokularınızın kopyalarını buraya oluşturacaktır. Dediğim gibi arşivlerken ya da farklı bir bilgisayara taşırken beraber bu dosyayı da götürmek iyi olacaktır. Sorularımızdan bir diğeri hemen cephede pencere boşluklarım gözükmüyor. Ne yapmalıyım? Bunun iki sebebi olabilir. İlki duvar yüksekliği, otomatik duvar yüksekliği ayarı. İkincisi de dış cephe kaplaması ve söve. İlk olarak dış cephe kaplaması ve söve ile başlayalım. Bakın burada bir dış cephe kaplamam var. Görüldüğü üzere perspektif ekranda da görüyorum. E, Çok büyük açılan pencere boşlukları ve açılamayan pencere boşluklarım var. Geliyorum buraya. Burada sövelerim tanımlı. Normalde bu boşlukların her birinin düzgün bir biçimde açılması gerekiyor. Dış cephe kaplamasına tekrar giriyorum. Burada dış cephe kaplamasında sövenin altında seçeneği yer alıyor. Dış cephe kaplamasının üzerine söve geldiği anda ilişkileri bunların belirlenmediği için pencere boşlukları açılırken problem çıkıyor. Geliyorum, sövenin altında seçeneğini işaretliyorum. Perspektif ön görüntüde direkt olarak zaten dış cephe kaplamasının ön görüntüsü düzelmiş oluyor. Tamam dediğimde de direkt olarak buradaki görüntümde, perspektif ekrandaki görüntümde düzeliyor. İkinci bir seçenekten bahsetmiştik. Bu da otomatik duvar yüksekliğiydi. Şöyle yapalım. Buradaki kaplamalarımızı silelim. Şimdi bu duvarımıza çift tıklayalım. Bakın burada otomatik işaretli değil. Otomatik duvar yüksekliği ne yapıyordu? Sizin duvarınızın, yani bu seçilen işaretli olan otomatik seçeneği işaretli olan duvarınızın yüksekliğini ve kod değerini sizin projenizde girdiğiniz değerlere ve objelere bağlı olarak otomatik olarak belirliyordu. Hangi objelere bağlı olarak belirliyor? Statikteki
kiriş ve döşeme objelerini baz alarak sizin duvar yüksekliğinizi ve duvarınızın kotunu belirliyor. Buna tamam diyelim. Yani buna otomatik işaretleyip tamam diyelim. Şu anda burada bir kiriş olduğu için hiçbir problem yok. Geliyorum, bu kirişi siliyorum. Bana iç taraftaki olan mahallerin ve döşemelerin bozulacağını söylüyor. Buna evet diyebilirim tümüne. Bunu yaptığım anda bakın, direkt olarak bir üst kattaki pencerem kayboldu. Burada açılamadı. Çünkü buradaki duvarım var. İkinci kattaki duvarım var, pencerenin açıldığı. Ama bu alt kattaki duvarım üst kata uzuyor. Çünkü program bir üst kattaki kirişi baz alarak duvar yüksekliğinizi otomatik olarak ayarlıyor. Buna bağlı olarak da cephede pencere boşluklarınız gözükmüyor. Burada yapacağımız işlem, kirişin olmadığı, kiriş döşeme gibi objeleri girmediğiniz projelerde ya da bu tip objelerin olmadığı duvarlarda, örnek veriyorum parapet duvarları gibi yerlerde otomatik seçeneğin işaretli olmaması gerekiyor. Burada siz otomatik seçeneğini kaldırıp sizin bir değer girmeniz doğru olacaktır. Ya da dediğim gibi kirişlerinizi ve döşemelerinizi buralarda girmeniz gerekiyor ki böyle bir problem yaşamayasınız. Bu durum sadece üst tarafa doğru uzuyor gibi algılanmasın. Alt anlamda da, yani kod anlamında da değişikliğe sebep olacaktır. Bu yüzden ortada çizdiğiniz bir duvarı, orta katta çizdiğiniz bir duvarın uzantısı perspektif ekrana baktığınızda en üstte ve zemin kata kadar uzayabilir. Kullanıcılarımızdan gelen en çok sorulardan biri de e, Haftamı export yaptığım zaman standart layer'da geliyor. Ben layer'larımla beraber görmek istiyorum, ne yapmalıyım sorusu. Bizim hafta sayfamıza biz projelerimizi, planlarımızı, kesitlerimizi, görünüşlerimizi çağırırken, eklerken hafta bloğu olarak ekledikten sonra çağırıyoruz. Buraya ekliyoruz ve düzenlemelerimizi ona göre yapıyoruz. E, Bir çiziminizi hafta bloğuna çevirdiğiniz anda o artık tek bir katman haline geliyor. Yani standart katmanda gelir. Şöyle göstereyim, bakın. Bundan sonra burada yapacağınız çizgi ve yazı gibi objeler yeni katmanlar olarak gelecektir. Ama o kata ait olan çizimler burada standart katmanda tek bir katman gibi görünür. Siz eğer istiyorsanız ki e, ben bütün katmanlarımı görmek istiyorum, e, tek bir layer olmasın. Bu durumda çizimlerinizi pafta haline, daha doğrusu projenizi pafta haline, pafta sayfasında değil, iki boyutlu bir sayfada getirmeniz gerekir. E, Bunu da ideket komutuna, logosuna tıkladıktan sonra yeni 2B penceresi oluştur satırına tıklayarak kendinize boş iki boyutlu bir sayfa oluşturabilirsiniz. Sonrasında sırayla zemin katınızı, e, daha doğrusu kat planlarınızı, kesitlerinizi ve görünüşlerinizi iki boyutlu çizim haline getirip o açtığımız iki boyutlu sayfada yan yana dizerek pafta haline getirebilirsiniz. Araçlar sekmesinde 2B çizim oluştura tıkladığınızda burada istediğiniz parçalama kısımlarını seçerek çiziminizi iki boyutlu hale getirebilirsiniz. Bundan sonra da zaten kopyala yapıştır yaparak da ilgili iki boyutlu sayfaya alarak paftanızı burada oluşturabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde çizimlerinizde yer alan layer'larınızı, katmanlarınızı koruyacaksınız. Bu katmanları görmeye devam edeceksiniz. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Burada çizimlerimizi iki boyutlu hale getireceğimiz için artık zemin katta yapılacak ya da ilgili planında yapılacak olan düzenlemeleri, değişiklikleri otomatik olarak bu paftalara yansıtamazsınız. Yine bir düzenleme sonrasında plan sayfanıza gelip o plan sayfanızı iki boyutlu hale getirip buradaki paftanıza getirip yerine yerleştirmeniz gerekecektir. Bunu yani revizelerin güncellenme durumlarını otomatik olarak siz yapacaksınız. Diğer bir sorumuz, yatay plan kesiti aldım. Geri alamıyorum. Ne yapmalıyım?
Hemen bir yatay plan kesit alınmış bir proje örneğimizi açalım. Yatay plan kesiti aldığınızda perspektif ekranınız bu durumdan etkilenir ve artık kesit olarak görünür. Kesit ve görünüş aldığınız zaman bu durumu yaşamazsınız. Kesit ve görünüşlerinizde çizimleriniz tam çıkar. 5 katlı bir yapıysa 5 katı da görürsünüz. Sadece perspektif ekrandaki görüntüleme seçeneğiniz kesik olarak gelecektir. Bunu eski haline döndürebilmeniz için, yani perspektif ekranınızda modelinizi tam olarak görebilmeniz için aldığınız yatay plan kesiti silmeniz gerekmektedir. Geliyoruz hemen. Bakın burada zaten birden fazla yatay plan kesit alırsanız listelenir. Bu listeden istediğiniz yatay plan kesiti seçip sil dediğinizde artık yatay plan kesitiniz geri alınmış olacaktır. Bu şekilde de perspektif ekranda modelinizin tamamına ulaşabilirsiniz. Gelen diğer sorulardan biri de modelim perspektif ekranda görünmüyor, bulamıyorum, kayboldu, ne yapmalıyım? Şimdi perspektif ekranda geziniyorum ama model görünmüyor. Bunun sebebi başlangıç noktası, orijin noktasından çok uzakta çalışmış olabilmenizdir. Bunu hemen kontrol etmek için plan penceresindeyken mouse'u oynatarak bir objemin üzerine geliyorum ve koordinat kutumu kontrol ediyorum. Çok uzak bir değer görünüyor şu anda 0,0 noktasından. Yapacağım işlem, burada çizimlerimi 0,0 noktasına taşıyacağım, orijin noktasına taşıyacağım. Sorunum çözülmüş olacak. Bir referans noktası belirliyorum. Klavyeden X'e tıklayıp sıfır değerini giriyorum. Enter yapıyorum. Değerimi kilitledim koordinat kutumda. Y'ye bastım. Yine sıfır girdim. Enter dedim. Kilitledim. Program benim için çizimimi 0,0 noktasına taşıyacak. Plan çizim ekranına çift tıklayarak çizimime zoom yaptım. Bunu geldim. Burada herhangi bir objemi seçiyorum. Perspektifte bul yapıyorum. Sağ tuş menüyü açarak. Program benim için modelimi buldu. Artık rahatlıkla perspektif ekranda gezinebiliyorum ben. E, Program içerisinde olabildiğince 0,0 noktanıza yakın çalışmanızda fayda var. Program her zaman başlangıç noktasını baz alır. Bu nedenle ne kadar uzakta çalışırsanız yavaşlama, görüntüde kayıplar perspektif ekranda özellikle o kadar yaşama ihtimaliniz artacaktır. O yüzden çizimlerinizi, projenizi olabildiğince 0,0 noktasına yakın çalışmanızda fayda olacaktır. Evet, son sorumuza geliyoruz. Son sorum, mahal ayarlarında taban ve tavana malzeme girdim ama metrajda çıkmadı. Metrajda bunları nasıl görebilirim? Şimdi mahalde yer alan taban, tavan, duvar gibi kaplama yazıları bizim projelerde görmek istediğimiz, özellikle belediye tarafından istenen kaplama yazılarıdır. Şuradaki kısımlar. Mesela buraya girelim tabana. Duvara da boya girelim. Bunlar benim çizimlerimde, plan sayfalarımda, plan çizimlerimde belediye tarafından özellikle görülmek istenen kaplama bilgi yazılarım oluyor. Buraya girdiğiniz yazılarınız, bilgi yazılarınız e, metraja etki etmeyecektir. İDEKET'in içerisinde iki farklı metraj vardır İDEKET mimarinin içerisinde. Ayarlı araçlar sekmesinden bunlara ulaşabilirsiniz. İlk metraj dediğimiz şey sizin girdiğiniz objelere göre duvar, döşeme gibi objelere göre size duvar, iç sıva ve tavan sıvası metrajını verendir. Sadece bu kat için hemen hızlıca bir metraj alalım. Bakın iç sıva metrajı geliyorum. Tavan sıvası metrajı olarak bir de duvar
olarak benim metrajım verilir. Bunlar metraj komutuyla gelen hızlı metraj diyebileceğim objeye bağlı olarak gelenlerdir. Bir de bizim yapı bileşeni metrajı dediğimiz aslında detaylı metrajı verdiğimiz bir metraj raporu tipimiz vardır. Burada poz numarası aslında biz objelere tanımlarız. Nasıldır bu? Geliyorum mesela yine mahalle girdim. Yapı bileşenleri sekmesine tıkladığım zaman bu mahalde tanımlı olan kaplama, altında yer alan düzeltme betonu, varsa alçı, laminat parke, süpürgelik, şap, artık aklınıza gelebilecek olan bütün katmanlaşmaları verdiğimiz e, metraj çeşididir. Yani bunu aslında dediğim gibi poz numaralarını verdiğimiz detaylı yapı metrajı olarak bakabiliriz. Bunlar da bu yapı metrajı için bütün objelere tek tek yapı bileşenlerinin tanımlanması gerekiyor. Yine duvar için bakalım. Buraya sadece gaz beton tanımlanmış, sıva çünkü buradaki mahalle çevresine gelecek şekilde tanımlı. Hemen şurada gösterelim. Bakın, çevre objelerinden sıva tanımlı. Zaten alçılı yüz üzeri boya yine çevre objeleri olarak mahalin çevresindeki objelere tanımlı. E, Burada araçlar bölümünde detaylı yapı metrajına ait olan komutlarımız yer alıyor. Yapı bileşenlerini tasarlaya tıkladığınız zaman mevcutta programı yüklediğinizde gelen yapı bileşenleri yer alır. Bunların dışında siz isterseniz malzeme oluştur diyerek istediğiniz özelliklerde burada metraj yapı bileşeni tanımlayabilirsiniz metraj için. Oranda işte uzunluğa mı, alana mı, hacime mi, sayıya mı orantılı olacağı, 1'e 1 mi, 1'e 50 mi, 1'e e, 0,5 mi alınacağı gibi seçenekleri burada ayarlarsınız. Yine aynı şekilde maliyet değerlerini de buraya girdiğinizde maliyet raporunda almış olursunuz. Bunları bu şekilde yapıp bütün objelere tek tek yapı bileşenlerinizi tanımladığınızda metrajınızı eksiksiz olarak alırsınız. Tanımladığınız objelere göre. Hemen bir yapı bileşeni metrajı alalım örnek olması açısından. Bileşenlere göre gruplandırılmış yapı bileşeni raporu diyorum. Tamam dediğimde program benim için bileşenlere göre yani poz numaralarına göre metrajı hazırlamaya başlıyor. Burada ilk olarak mahallerimi listeledim. Diğer sayfalara gelelim. Büyük bir proje olduğu için epey uzun bir mahalle listemiz var. Bakın 16.059'a 1A poz numarasına ait olan bütün burada metrajlarım listeleniyor. Katlara göre objeleri de vererek listelemelerini yapıyor. Bu şekilde girilen bütün poz numaraları tek tek listeleniyor ayrı ayrı. En sonunda ise girilen projede kullanılan poz numaralarının bir listesi ve toplam miktarları burada yer alıyor. Bu şekilde detaylı yapı metrajı alabilirsiniz. Yapı bileşenleri metrajı alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili de detaylı bilgiye yine bilgi bankasına ulaşabilirsiniz. Geliyorum yapı bileşenleri tasarla da F1 tuşuna basıyorum. İlgili bilgi bankası sayfası açılsın diye. Burada yapı bileşenin nasıl tanımlanacağı, yapı bileşenin nasıl kaydedilip sonraki projelerde yükleneceği, objelerin nasıl tanımlanacağı, raporun nasıl alınacağına dair yardım sayfaları yer almaktadır. Ayrıca döşeme ve çatı içinde birer örneğimiz yer almaktadır. Buradaki örneklerimizi inceleyebilirsiniz. Sizi yapı bileşenleriyle ilgili yönlendireceklerdir. Tek tek adımlar halinde yer almaktadır. Dediğim gibi mahallen verdiğiniz yapı bileşenlerinin gözükmesi için mahalin kaplama yazılarına değil yapı bileşenleri sekmesinde yer alan bölüme yapı bileşeni ekle diyerek objelerinizi, yapı bileşenlerinizi, poz numaralarınızı buraya tanımlamanız gerekmektedir. Ben seçtiğim soruların sonuna geldim. 20 adetti, onları tamamladık. Herkese dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.